Merhaba sevgili izleyiciler. Aileye hoş geldiniz. Bugün sizinle muhteşem bir serüvene çıkıyoruz. Hazır olun çünkü bugünkü video, 1914, Wallace Wattles tarafından yazılmış özel bir metnin önemli parçalarını içermektedir. Umarım bu sözler, kulaklarınıza ulaşan, tıpkı bir bilgelik ışığı gibi, bilincinize aydınlık getirir. Hazırsanız, başlayalım. Zenginlik yasası. Bir insan yeniden doğmadıkça, cennetin krallığını göremez. Yeni bir yaşam sürecine başlamak için ilk adım, rekabet ve sınırlı arz düşüncesinden vazgeçmektir. Birçok insan, bu yeni düşünceyi benimseyenler olarak kendilerini görmelerine rağmen, bu geçişi tam olarak gerçekleştiremezler. İş dünyasındaki rekabet, sınırlı arz düşüncesinden kaynaklanmaktadır. Çünkü yeterli kaynak olmadığına inanıldığı için, insanlar var olanı paylaşmak yerine birbirleriyle rekabet etmek zorunda olduklarını düşünürler. Yeni düşünceyi kısmen anlayan birçok kişi, hala bazılarının fakir olması gerektiğini düşünür ve zenginliğin sadece üstün yeteneklere veya çekim gücüne sahip olanlar için mümkün olduğuna inanır. Bu kişiler, sınırlı arz düşüncesini benimserler. Rekabetçi düşünceye sahip bu insanlar, yeni düşünce prensiplerini iş dünyasında uygulamaya çalışarak başarı elde ederler. Üstün bir çekim gücü geliştirmeye çalışırlar, rekabetçi iş yöntemlerine yeni motivasyonlar ve enerji katmaya çabalarlar. Ben başarılı olmalıyım, diyorlar ve diğerlerinin başarısız olduğuna inanarak kendi başarılarını sürdürmeye çalışırlar. Bu rekabetçi düşünen insanlar genellikle büyük başarılar elde eder, çünkü inançları onlara gerekli enerjiyi ve motivasyonu sağlar. İnançlarından doğan güven, eylemlerini başarıya dönüştürür, rekabetçi düşünce prensiplerini uygulamaları, onları güçlü rakipler haline getirir. Ancak, bu sözde yeni düşünce aslında eski düşüncenin daha yüksek ve mükemmelleştirilmiş bir versiyonudur. Sonuç olarak, sadece dünyevi başarıları görebilirler, Tanrı'nın krallığına dair bir anlayışları yoktur. Şansları dalgalanır, kayıplarla karşılaşırlar ve işleri zarara uğrayabilir. Bu insanların refahı, sıkıntılı dönemlere bağlıdır ve güvenlik duyguları sadece özgüvenle sınırlıdır. İçlerinde her zaman gizli korkular taşırlar. Sınırlı arz düşüncesine sahip olan herkes, korkudan tamamen kurtulamaz. Çünkü yeterli kaynak olmadığında sıranın kendilerine gelme olasılığını bilmektedirler. Bu rekabetçi düşünce insanların kusurları ve başarısızlıkları, başarı ve zenginliğin sadece bir grup insan için mümkün olduğu yanılgısına dayandırılabilir. Rekabetin gerçekten gerekli olup olmadığına dair bir doğruluk payı var mı? Bu soruyu düşünelim. Yaşam ve ilerleme için gerekli olan şeyler, genel olarak 5 ana kategori altında toplanabilir: yiyecek, giyecek, barınma, eğitim ve eğlence. Yiyecek, giyecek ve barınma gibi temel ihtiyaçlarımızın tedariğini doğadan bekleyebiliriz. Bu temel ihtiyaçlar, lüks, süs, sanat ve güzellik gibi ek donanımlarla zenginliği oluşturur. Yiyecek tedariğinde herhangi bir eksiklik olmadığını görebiliriz. Gıda üretimi için dünya genelinde yeterli kaynaklar bulunmaktadır ve modern tarım yöntemleri sayesinde bu kaynaklar etkili bir şekilde kullanılabilir. Giyecek konusunda da benzer bir durum söz konusudur. Pamuk, yün, keten gibi malzemelerin üretimi için dünya genelinde yeterli kaynaklar bulunmaktadır. Barınma için kullanılabilecek malzemeler de doğada bol miktarda mevcuttur. İnşaat malzemeleri olarak kullanılabilecek tuğla, kiremit, kum ve çimento gibi malzemelerin kaynağı sınırsızdır. İç mekan mobilyalarının tedariği konusunda da durum aynıdır. Mobilyalar, halılar, kitaplar, müzik aletleri, resimler ve heykeller gibi iç mekanı zenginleştiren unsurların üretiminde sınırsız olanaklar vardır. Modern makinelerin üretim kapasitesi, her türlü lüks dahil, yaşamımız boyunca kullanabileceğimiz her şeyi üretecek kadar yeterlidir.
Bu bolluk içinde rekabet etmeye gerek olmadığını fark etmek önemlidir. İlerleme ve teknoloji sayesinde üretim kapasitesi artmış, bu da herkesin ihtiyacını karşılamak için yeterli kaynağının mevcut olduğu anlamına gelmiştir. Yeterli kaynak olduğunda, rekabet etmek yerine işbirliği yapma ve kaynakları adil bir şekilde paylaşma olasılığımız vardır. Sonuç olarak, sınırlı arz düşüncesini aşmak ve bolluğun farkına varmak, rekabet etmek yerine işbirliği yapmanın ve kaynakları adil bir şekilde paylaşmanın yolunu açabilir. Bu, insanların daha sürdürülebilir ve adil bir toplum inşa etmelerine yardımcı olabilir. İnsan ve zenginlik yasası. Ben insanların yaşamını daha zengin kılabilmeleri için geldim ve onların daha bolluk içinde yaşamalarını sağlamak amacıyla. Tanrı'nın doğanın zihni tarafından yaratıldığına inanırım. İnsanın evrimi sadece bireylerin değil, tüm insanlığın gelişimini içermelidir. Doğanın amacı, yaşamın sürekli olarak ilerlemesiyle uyumludur. İnsan, Tanrı'nın somut bir ifadesi ve yaşamın en üst düzeydeki ifadesi olduğundan, doğanın amacı, her insanın sürekli olarak daha bolluk içinde bir yaşama doğru ilerlemesi olmalıdır. Bu, her bireyin ilerlemesini hedefleyen bir prensiptir ve hiç kimse bu prensipten bir şey alamaz. Bu nedenle doğanın zihniyle bir olmak, herkesin ilerlemesini aramak anlamına gelir. Kişi, kendi istediklerini başkaları için de elde etmeye çalışmalıdır. Bu, kişiyi tamamen rekabetçi düşünce anlayışından çıkarır. Kendim için istediğimi herkes için isterim ifadesi, rekabetçi sistemden bağımsızlık ilanıdır. Tanrım, yaşamın ilerlemesi için bize ver. Bu ifade ve dua, doğanın zihniyle uyum içindedir. Bu ifadeyi yapan kişi, zihinsel olarak evrende, Tanrı'da, doğada ve insanlıkta bir birliktelik içindedir. Bu birliktelik, bir anda gerçekleşir. Tüm şeylerin zihninin anlamıyla bir olmak, düşüncelerinizi ve isteklerinizi zihinle kaydedebilmenizi sağlar. Bir şeyi istediğinizde ve zihniniz ile nesnelerin zihni bir olduğunda, o şey sizi çekmeye başlar. Eğer dolar istiyorsanız ve zihniniz, dolarları içeren zihinle birleşmişse, dolarlar size doğru çekilmeye başlar ve ebedi güç tarafından yönlendirilerek daha bolluk içinde bir yaşam sağlar. İstediğinizi elde etmek için, yalnızca o maddenin zihniyle birleşmeniz yeterlidir, o zaman onlar size çekilecektir. Ancak, maddenin zihninin temel amacı herkesin daha bolluk içinde bir yaşama doğru sürekli ilerlemesidir. Bu nedenle, siz o kişiye yaşam yolunda aldığınızdan daha fazlasını vermediğiniz sürece, hiçbir erkek veya kadından hiçbir şey alamaz ve size verilemez. Tamamen rekabetçi bir iş alanında tanrısal akıl etkili olamaz. Tanrı bölünebilir değildir. Birinden alıp diğerine veremez. Bir adamın ilerlemesini artırmak, başka bir adamın ilerlemesini azaltmaz. Tanrı hiç kimseye özel bir ayrıcalık vermez veya favorisi yoktur. O herkesle eşittir ve herkesin hizmetindedir. Eşit bir şekilde ödeme yapmak için, işletmenizin sizinle iş yapan herkese, onlardan aldığınız paranın karşılığını hayatta tam olarak verdiğini görmelisiniz. Hayatta, bu mutlaka paranın değeri anlamına gelmez. Para değerini bilmeyenlerin anlamadığı bir şey var. Bir insan için küçük değerli olan bir şey, başkası için paha biçilmez değer taşıyabilir. Bir şeyin bir insan için değeri, onun yaşam düzleminde belirlenir. Bir düzlemde değeri olmayan bir şey, başka bir düzlemde vazgeçilmez olabilir. Herhangi bir şeyin parasal değeriyle yaşam verme gücü arasında orantısız bir ilişki olabilir. Bu kitabın $1 değerinde olmadığını, ancak içindeki bir cümlenin bir okuyucu için binlerce dolar değerinde olabileceğini düşündüğümüzde, kağıdın ve mürekkebin nakdi değerinin ötesine geçmiş oluruz. İşletmenizin bu temel gereksinimi karşıladığından emin olun, bu ilk adım. Bu yapıldığında, doğadaki zeka tarafından sağlanan yaşamın ilerlemesi için çalışan herkes için daha bolluk içinde bir yaşama yönelik olacaksınız. Aziz Pavlus'un ifadesiyle, onunla birlikte çalışıyorsunuz, siz ve o birsiniz.
Çalışmanın amacı herkesin yaşamına sahip olabilmesi ve ona daha bolluk içinde sahip olabilmesidir. Kendiniz için aradığınızı herkes için aramalısınız ve ihtiyacınız olan her şeyin size geleceğine dair mutlak bir inançla yola çıkmalısınız. Bu, her doğanızda babaya minnettarlıkla şükretmek ve ona güvenmek anlamına gelir. Bu sayede elde ettiğiniz her kazanç, başkalarının yaşamına, sağlığına, zenginliğine ve mutluluğuna katkıda bulunur. Ancak birisinin sorması muhtemel, sonuçta bunun rekabetten farkı nedir? Hala aynı sektördeki diğerleriyle rekabet etmiyor musunuz? Hayır. Kazandıklarınız, sınırlı arzdan değil, bütünden kaynaklanacaktır. Örneğin, ülkedeki para arzının sınırlı olduğunu söyleyebiliriz. Herkesin ihtiyacını karşılamaya yetmiyor. Ancak, birçok insanın bu yaşam tarzına girdiğini ve herkesin bolluk içinde bir yaşama doğru ilerlemesi gerektiğini varsayalım. Eğer herkes dolarlara yönelirse, etrafta dolaşacak para miktarı azalacaktır. Bu doğru olsa da, şeylerin zihni tarafından benimsenen ihtiyaç düşüncesi, insanların zihinlerini etkileyecek ve yeni para kanunları çıkacaktır. Hücre darphaneler başlayacak, yaşamın ilerlemesi için gerekirse matbaalar para basacaktır. Şeylerin zihni, basılan paranın ötesinde, toprak altında yatan altın ve gümüşe kadar uzanır ve ruhun doğasıyla her şey ilerlemeye başlayacaktır. Bu durum diğer her şey için de geçerlidir. Yeterli sayıda insan ilerleyen hayatın yoluna girdiğinde, sadece darphaneler değil, değirmenler de başlayacaktır. Ücret sisteminin işçilerin bolluk içinde bir yaşam sürmelerini engellediği iddia edilirse, cevap şudur: İşçiler bolluk içinde bir yaşam sürmeye başladıklarında, ücret sistemi zaten değişir ve hayat tam bir yaşam sürmeye başlar. İlerlemelerinin yolu, hayatı değiştirerek ilerleyemez, ancak hayatı değiştirerek sistemleri değiştirebilir. Yararlı ve güzel şeylerin dikilmesinde yapılacak çok iş vardır. İhtiyaç duyulan tek şey, bu bilgiyi kullanmak isteyenlerin talep etmesidir. Bu tür insanların sayısı arttıkça, herkesin refahı artacak ve rekabeti ve sınırlı tedarik yollarını terk ederek, hakikate varılacaktır. Şimdilik, sevgiyle kalın. Ben, Teknonine.